Merhabalar, bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu Kleopatra çantayı çalışacağız. DM'den çok fazla gönderdiniz bu modelleri lütfen çalışalım diye. Normalde örgü tekniğiyle değil de orijinalinde düğüm tekniğiyle yapılmış bir model ama ben birebir benzesin diye örgü tekniğiyle bu şekilde jumbo bir kağıt ip kullanarak hazırladım bu modelimi. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı, Instagram'dan beni takip etmeyi ve yaptığınız çantaları bana Instagram üzerinden göndermeyi unutmayın. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Öncelikle çantamın ölçülerinden bahsetmek istiyorum. Şu şekilde bakın, askıdan itibaren ölçtüğüm zaman 30 santim genişliği oldu. Uzunluğu oldu pardon. Yanlardan şöyle şu kısmı ölçtüğümde yine 30 santim oldu. Alt tombul olan kısmı ölçtüğüm zaman da 34 santim genişliğinde olmuş oldu. Çantamın ölçüleri bu şekilde. Ben bu haliyle bıraktım. Daha sonra belki içerisine ekstra şu şekilde büzgü bir astar, torba bir astar ekleyebilirim. Şu anda henüz karar vermedim. Kenarlara çapraz askı ekleyebilirsiniz. Aynı ipten örebilirsiniz. Saç örgüsü modeli yapabilirsiniz. Dilediğiniz şekilde yapıp hazırlayabilirsiniz. Ben bu haliyle dediğim gibi bıraktım. Çantanızın ölçülerini büyütmek isterseniz video içerisinde nasıl büyüteceğinizden, nasıl küçülteceğinizden de bahsettim. Hangi ipleri kullanabileceğinizden de bahsettim. Hadi o zaman çantamızın yapımına başlayalım. Öncelikle çantamda kullandığım malzemelerimden bahsetmek istiyorum. Şöyle spagetti yarnın jumbo kağıt ipini kullanıyorum. Bundan 2 adet kullanacağım. Şu şekilde bir ahşap halkam mevcut. Hemen ölçüsünü paylaşmak istiyorum. Çapım 10 santimlik bir çapı mevcut. 8 milimde tığ kullanıyorum. İpimi ve halkamı spagetti yarndan temin ettim. Açıklama kısmına ve yoruma linkini ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Takipçilerime özel örgülere yolculuk kupon koduyla 500 TL ve üzeri alışverişinizde 80 TL'de indirim kazanabilirsiniz. Malzemelerimiz bu şekilde. Çantamızın yapımına başlayalım. Çantam bu şekilde bakın 2 parçadan oluşuyor. Bir tanesini hazırladım. Diğerini hep birlikte hazırlamaya başlayalım. Halkamı, tığımı ve ipimi aldım. Öncelikle ilmek atarak başlayacağım. Eğer siz dolamak isterseniz bu şekilde şuradaki ahşap kısmının da kapanmasını isterseniz ince bir kağıt iple, bu biraz kalın kaçacaktır. İnce bir kağıt iple öncesinden dolayarak daha sonra üzerine ilmek çıkararak da yapabilirsiniz. Orijinal fotoğraflarında genellikle o şekilde, belki ben de sonradan bir dolama yapabilirim. En son görüntüsüne göre karar vereceğim. Şimdi öncelikle ipimi alıyorum. Bakın, halkamı şu şekilde parmağımı doladıktan sonra halkamdan tığımı geçirip şöyle ipimi çekiyorum. Arkadaki ipimi de tutuyorum ve bir tane zincir çekiyorum. Bunu ilk ilmeğim olarak sayıyorum. Hemen aynı noktaya yine batıyorum. Boşluğumun içerisine ipimi çekiyorum. Biraz zorluyor, kalın bir ip olduğu için. Şöyle ipimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Aynı boşluğumun içerisine şunu da aradan çektiğim zaman biraz sıkılanacak. İpimin içerisine yine halkamın içerisine batıyorum. İpimi çekiyorum. Ve bir sık iğne daha yapıyorum. 3 tane oldu. İlk ilmeğimi de sayıyorum demiştim. Aynı noktaya tekrar batıyorum. İpimi çekiyorum. Ve bir sık iğne yapıyorum. 4 oldu. Aynı yere tekrar batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde 5 oldu. Bu şekilde devam ederek 16 tane ilmek çıkarıyorum. 16 tane ilmeğimi çıkarmış oldum. Şimdi hiç zincir çekmeden ipimi biraz uzun tutarak örgümü çeviriyorum. Burada önemli olan nokta, kesinlikle çok sıkı örmemek. Zaten kalın bir ip olduğu için ilmeklere girişiniz çıkışınız çok zorlanır. Bu arada
başlangıçta bakın benimki benim halkam 10 santimlik bir çapı olan bir halkaydı. Eğer siz daha büyük bir halka kullanıyorsanız sayıları istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Sayıları büyütürken 4'ün katları olması gerekiyor. Yani 16 değil de 20 olabilir, 24 olabilir. Bu şekilde 4'ün katları şeklinde ilerleyerek ilmeğinize başlayabilirsiniz. 4 tane arttırma yapacağınız bir model çünkü 4 arttırmayı eşit şekilde bölebilmek için 4'ün katları ile başlamanız gerekiyor. Bu şekilde kalın jumbo ip kullanabilirsiniz. 2 kat kağıt ip kullanabilirsiniz. Penye ip kullanabilirsiniz. Onun dışında ribbon iplerden kullanabilirsiniz. Kalın makromelerden kullanabilirsiniz. Makromeleri 2-3 kat yaparak kullanabilirsiniz. Yani hemen hemen her modele, her ipe uygun bir model, daha doğru bir cümle olacak. Bu şekilde 16 tane ilmeğimi yaptıktan sonra hemen model kurulumuna başlayacağım. Öncelikle bir sıra kaydırma, bir sıra sık iğne, bir sıra kaydırma, bir sıra sık iğne şeklinde ilerleyeceğimiz bir model olacak. Onun bilgisini vermek istiyorum. Şimdi ipimi biraz uzun tutarak örgümü çevirdim bakın. Diğer ipim arka tarafta kaldı. Şimdi hemen dibindeki ilk ilmeğime batıyorum. Şuradan alttan üste doğru bakın tam ortasına denk getirerek battım. Arka kanadını alıyorum yani. İpimi çekip bir kaydırma yapıyorum. Hemen yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum ve bir kaydırma yapıyorum. Yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. Daha sonrasında sıkılanıyor. Şu şekilde biraz gevşek tutarsınız daha kolay olacaktır. Benim elim çok sıkı. O yüzden ekstra bir çaba harcamam gerekiyor genişletebilmek için. Eğer eliniz gevşekse çok rahat öreceğiniz bir model. Bakın kaydırmamı yaptım. Yanındakine yine aynı şekilde arka kanadını alarak bakın ortadan. Önde şu şekilde gözüküyor. Batıyorum. İpimi çekiyorum ve bir kaydırma yapıyorum. İlk sıralar biraz zorluyor ama sonrası çorap söküğü gibi geliyor. Elinizde gevşekliğe alışıyor ve aynı zamanda örgüsüne de alışıyor. Daha rahat bir şekilde örüyorsunuz. İlk birkaç sıra biraz zorluyor ama sonrasında dediğim gibi çok rahat örmeye devam edeceksiniz. Bu şekilde kaydırmamı yaptım. Hemen yanındaki ilmeğimi batıyorum. Arka kanadına yine bir kaydırma yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Yine arka kanadına bir kaydırma yapıyorum. Bu şekilde kaydırmalarımı yaparak sıra sonuna kadar ilerliyorum. Kaydırmalarımı yaparak sıra sonuna kadar geldim. Şimdi 15 tane kaydırma elde etmiş olduğum baştan itibaren şuradaki ilmeğimi de sayıyorum demiştim. Bakın önden kontrol ederseniz her zaman daha doğru sayıya ulaşabilirsiniz. Buradaki ilmeğimi de sayıyorum. Buraya da bir tane kaydırma yapıp 16'ya tamamlayacağım. Şimdi kaydırmamı nereden batıyorum? Şurada iki ipimin arasından şu şekilde girerek bakın tam ortasına denk getirmiş oluyorum. Bu şekilde ipimi çekiyorum ve kaydırmamı yapıyorum. Buradaki ipimi biraz uzun tutuyorum. Bakın örgümü çeviriyorum ve sık iğne sırama yani ön kısmıma geçiş yapıyorum. Ön kısımdayken hep sık iğne yapıyoruz. İpimi biraz uzun tuttum. Şimdi burada tam şu batmış olduğum noktaya tekrar batıyorum. İpimi çekiyorum. Şöyle biraz uzatıyorum. Daha sonra tığımdan çıkarıp öndeki ilmeğimden arkadaki ilmeğimi alıp şöyle geçiriyorum. Daha sonra şuradakine sıkılıyorum. Bir tane tek yapmış oldum. Bunu bir sık iğne olarak kabul ediyorum. Daha düzgün bir görüntü elde edebilmek için bu şekilde ilerledim. İlk sık iğnemi yaptım. Hemen yanına bakın. Şuraya batmıyoruz. Normal sık iğne yerine değil. Şurada altta boşluk var. İlk iki sıra çok zorluyor demiştim. Çünkü aralara gidiyoruz halkanın. Buralar biraz daha sıkışık. Daha sonrasında dediğim gibi daha kolay ilerleyecek. Şimdi tam ortaya. Bakın şurada tek kanadımız var zaten. Bu tek kanadın hemen üstünden batıyoruz. Arkaya bakın. Geçtim şöyle. İpimi çekiyorum. Şöyle. Şunu da biraz çekip ipimi çektim ve ikisini birlikte toplayarak sık iğnemi yapıyorum. Şuradaki ipimi hep uzun bırakıyorum ki bir sonraki sıramda daha rahat edebileyim diye. Hemen bakın 1-2 tek oldu. Bir şunu sık iğne sayıyorum. Yanındakinde yine sık iğne 2 tekim olmuş oldu. Şimdi hemen yanına geçiyorum. Yine aynı yerden batıyorum bakın. Hemen şurada bir çizgim var tek kanadı. Onun hemen üstüne batıyorum. İpimi çekiyorum. Şöyle şunu da biraz genişletiyorum. Şurada. Evet.
Şunu biraz genişletip şuradaki ipimi alıyorum. Ve bir sık iğne yapıyorum. Aynı noktaya tekrar batıyorum. İpimi çekiyorum. Şunu da biraz gevşetiyorum. Ve bir sık iğne yapıyorum. Bakın, ilk çiftimi oluşturmuş oldum. Bu noktada 2 tek 1 çift yapmış oldum. Hemen ilk artırmamı yaptım yani. Hemen yanına geçiyorum. Bakın yine şurada çizgim var. Tek kanadım. Onun hemen üstüne batıyorum. İpimi çekiyorum. Şurayı da biraz genişlettikten sonra bir sık iğne yapıyorum. Bir tek oluşturmuş oldum çiftimden sonra hemen yanına geçiyorum. Tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum. Bakın yine tek kanadımın üzerine battım. Burayı biraz sıkı yapmışım. Zor çekiyorum. İpimi çekiyorum ve bir tek daha oluşturuyorum. Çiftimden sonra 2 tek oluşturmuş oldum. Hemen ipim takıldı şuralara. Şöyle biraz açacağım. Evet. 2 tek oldu. Hemen yanındaki bakın yine tek kanadımın üstüne şuradaki boşluğuna batıyorum. İpimi çekiyorum. Ve bir sık iğne yapıyorum. Buraya yine çift oluşturacağım. Aynı yere tekrar batıyorum. İpimi çekiyorum. Ve bir sık iğne yapıyorum. Çiftimi oluşturmuş oldum. 2 tek 1 çift, 2 tek 1 çift yaptım bu kısma kadar. İkinci artırmamı yapmış oldum. Hemen yanına geçiyorum bakın. Yine tek kanadım var şurada. Hemen onun üzerine batıyorum. Bir tek yapıyorum. İsterseniz yerinizi kaybetmemek için şu çiftlerin altına işaretleyici de takabilirsiniz. Ben ihtiyaç duymadım. Zaten gayet belirgin bir şekilde ilerliyor. Çiftimden sonra ilk tekimi yaptım. Yanına geçiyorum. İpimi çekiyorum. İkinci tekimi yapıyorum. Yanındakine üç ve yanındakine geçiyorum. 4. Bu sefer arada 4 tek yapmış oldum. Şimdi 4 tekimden sonra bir çift yapacağım yanına. Batıyorum. Hep aynı yerlere batıyoruz. Her seferinde tekrarlamıyorum artık. Bir ve aynı yere tekrar batıyorum. Ve çiftimi oluşturuyorum. 4 tek bir çift yaptım. Yanına bir tek, yanına bir tek, 2 tek oluşturmuş oldum bu şekilde. Hemen bakın yanına geçiyorum. Başta yaptığımız gibi 2 tek bir çift, 2 tek şeklinde bitireceğiz. Hemen yanına geçiyorum. Bir çift yapıyorum. Şuraya toka taktım, elime takılıyor sürekli. Çünkü tığım artık çıkıyordu, silikonu. İp kalın olunca hemen ilk kullanımda bu şekilde oldu. 2 tek bir çift yapıyorum şimdi. Çiftimi de oluşturdum. Hemen bakın sonda 2 tane ilmeğim kalmış oldu. Sondaki ikisine de birer tane tek oluşturuyorum. Bir tek ve yanındakine ikinci tekimi yaptım. Bu sıramı da bu şekilde tamamlamış oldum.
İpimi biraz uzun tutuyorum. Örgümü çevirip kaydırma sırama geçiyorum. Bu sefer arka kanatlarına değil, düz olarak batarak ilerliyorum. Şu şekilde batıyorum. İpimi çekiyorum ve bir kaydırma yapıyorum. Çok uzun bırakmışım. Bir kaydırma yapıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. İpimi çekiyorum ve bir kaydırma yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. İpimi çekip bir kaydırma yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. İpimi çekip bir kaydırma yapıyorum. Bu şekilde kaydırmalarımı yaparak sıra sonuna kadar ilerliyorum. Kaydırmalarımı yaparak sıra sonuna kadar geldim. Son bakın sık iğneme kadar 19 tane kaydırma elde etmiş oldum. Şimdi şuradaki şu kısma da tığımızı batıp kaydırma yapacağız ki sıkıntı olmasın sayılarda diye. Ben bakın şuradan batıyorum. Şu kısımdan ipimi çekiyorum. Şöyle ön taraftan baktığınızda zaten bir sıkıntı olduğunu şöyle ön kısımdan baktığınızda anlarsınız. Sayılarda şurası boş kalıyor. Orayı bırakmıyoruz. Şimdi şuraya da batıyorum. Ön kısımdan şöyle gözüküyor. İpimi çekiyorum. Ve bir kaydırma yapıyorum. 20 tane ilmek elde etmiş oldum. 4 tane arttırmamla birlikte. İpimi biraz uzun tutuyorum. Örgümü çeviriyorum. Ön kısmıma geçiş yaptım. Sık iğne sıramı yapacağım şimdi artık. Hemen şurada önceki batmış olduğum yere tekrar batıyorum. Tam sık iğnemin ortasına, yani ipimi çekiyorum. Tığımdan çıkarıp ilk ilmeğimi alıyorum ve ikinci ilmeğimden geçiriyorum. Daha sonra şu şekilde sıkılıyorum. İlk sık iğnemi oluşturmuş oldum bu şekilde. Hemen yanındakine geçiyorum. Bakın şuradaki sık iğneme, bir alt sıramdaki sık iğneme batacağım. Şuradaki V şeklinde duran yerlere, yani hemen bu ortaya batıyorum. Bakın arkadan da şöyle batmış oluyorum. İpimi çekiyorum. Ve bir sık iğne yapıyorum. İkinci sık iğnemi oluşturmuş oldum. 2 tek yaptım. Hemen yanındaki bakın çift olan yerime geldim. Çiftimin ilkindeyim. Bu ilkine çift batıyorum. İpimi çekiyorum. Ve bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Ve bir sık iğne daha yaparak çiftimi oluşturuyorum. Şöyle şunu. Çift oluşturmuş oldum. 2 tek bir çift yaptım. Çiftimin ikincisindeyim. Buraya tek batıyorum. Bir tek yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir çift, bir tek yapıyorum. Çiftime kadar tek olarak ilerliyorum. Yani 2 tek oldu. Yanındakine geçiyorum. Tek yapıyorum. 3 tek elde etmiş oldum. Şimdi çiftimin olduğu yerdeyim. Çiftimin yine ilkine çift batıyorum. Bir ve 2 çiftimi oluşturmuş oldum. Baştan itibaren 2 tek bir çift, 3 tek bir çift yapmış oldum. Şimdi yanındakine geçiyorum. Yine hep bakın ortadan batıyorum. Bir tek yapıyorum. Bundan sonraki her bir sık iğneme birer tane tek yaparak çiftimin olduğu yere kadar ilerliyorum. Kalan sık iğnelerimin her birine birer tane tek yaparak çiftimden sonra 5 tane tek oluşturmuş oldum. Şimdi çiftimin olduğu yerdeyim. Başta gelirken, sağ taraftan gelirken ne yaptık? Hep çiftin ilkine battık. Bu sefer sol taraftan yine aynı hizada gelebilmek için çiftin ilkine değil ikincisine çift yaparak ilerleyeceğiz ki buradaki sayılarımızla bu taraftaki sayılarımız
aynı eşitlikte olsun diye. 5 tane tekimi yaptım. Çiftimin ilk sık iğnesindeyim. Buraya batıyorum. İpimi çekiyorum. Ve bir tek yapıyorum. 6 tekimi oluşturmuş oldum arada. Çiftimin ikinci sık iğnesine geldim. Buraya da çift batıyorum. 1 ve 2. Çiftimi oluşturdum. Aradaki 2 tane tekimin her birine birer tane sık iğne yapıyorum. 1 ve yanındakine geçiyorum. 2. 2 tek oluşturmuş oldum. Bakın çiftimin olduğu yerdeyim. Burada ne yaptıysak bu çiftimizde de aynısını yapacağız. Yani ilkine tek battım ve yan yana bakın 3 tane tek oluşturmuş oldum. Bu kısımdaki gibi. Hemen bakın çiftimin ikincisine geliyorum. Bir çift yapıyorum. Çiftimin ikinci sık iğnesine. 1 ve 2. Çiftimi oluşturdum. Sonunda bakın 2 tane 1 ve 2 tane sık iğnem kalmış oldu. Bunların da her birine birer tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde 2 sıra tamamlamış oldum. Şimdi artık bu sıramdan sonra ben eksiltmelerime başlayacağım. Küçük bir çanta elde edeceğim. En küçük boyunu yaptığım için eğer siz daha büyük bir çanta elde etmek istiyorsanız, halkanız aynı boyda diyelim, genişlik olarak biraz daha fazla istiyorsanız bir ya da 2 sıra daha arttırmaya devam ederek eksiltme yapmadan ilerleyebilirsiniz. Aynı zamanda arttırmalarımıza da devam edeceğiz zaten. Kenarlardan eksilterek aşağıya doğru ineceğiz. Şu an kenarlarını sık iğne yaptığım için belli olmuyor ama bu şekilde artık eksiltmelerime ben başlıyorum. Eğer siz daha büyük yapmak istiyorsanız burada aynı şekilde devam edebilirsiniz. Nasıl devam edeceğinizi zaten anlatıyor olacağım. Şimdi hemen ipimi biraz uzun tutuyorum. Örgümü çeviriyorum. İlk eksiltmemi kaydırma sıramda, sıramın sonunda yapacağım. Eğer siz eksiltme yapmayacaksınız, hepsini kaydırarak devam edeceksiniz. Hemen bakın ipimi biraz uzun tuttum, dibindeki ilk sık iğneme batıyorum, bir kaydırma yapıyorum. Yanındakine batıyorum, bir kaydırma yapıyorum. Yanındakine batıyorum, bir kaydırma yapıyorum. Bu şekilde her birine birer tane kaydırma yaparak sıra sonunda bakın şöyle ön kısmını çevirdiğinizde anlaşılır sayılar. 1 ve 2 tane sık iğnem kalana dek kaydırmalarıma devam ediyorum. Evet, kaydırmalarımı yaparak bakın sıra sonunda 2 tane 1 ve 2. 2 tane sık iğnem kalana dek ilerledim. Şimdi eğer siz eksiltme yapmayacaksınız, daha büyük yapacaksınız, buralara da kaydırma yaparak devam ediyorsunuz. Şuraya bir kaydırma, daha sonra şuradan batıp tam öndeki V'nin orta kısmına batıp bir kaydırma yapıyorsunuz. Şimdi benim için bu ölçü yeterli olduğu için eksiltmeme devam edeceğim. Kaydırmalarımı yaptım. İpimi biraz uzun tuttum. Örgümü çeviriyorum. Sonda 2 tane bırakarak kenarda eksiltmemi yapmış oldum. Şimdi ipimi bakın uzun tuttum. Şöyle. Hemen dibindeki bakın 1 2. Buraya atlamıştım zaten. 3. yani çiftimin ilk sık iğnesine batıyorum. İpimi çekip tığımı çıkarıyorum. İlkine batıp ikincisini içerisinden geçirip ilk sık iğnemi bu şekilde hazırlamış oluyorum. Şimdi bir önceki sıramızda ne yapmıştık? İlk iğne şuradan baktığınız zaman çiftim burada. İlk sık iğnesine batarak çiftimi ilkini oluşturmuştum. Bu sıramda ikincisini oluşturacağım. Yani bir sıra ilk
ilkine çift batıyorsam ikinci sıramda ikincisine çift batacağım. Üçüncü sıramda ilkine, dördüncü sıramda ikincisine, bu şekilde bir öncekinden farklı olarak, yani bir öncekinde birinciye battıysam bir sonrakinde ikinciye, bir öncekinde ikinciye battıysam bir sonrakinde birinciye çift yaparak ilerleyeceğim. Şimdi siz arttırma eksiltme yapmadınız diyelim. Kenardaki 2 tane sık iğnenizi de ördünüz. Büyük bir çanta yapacaksınız. Yine aynı şekilde devam ediyorsunuz. Buradaki 2 tane sık iğneyi örüyorsunuz. Baştaki ilkine de yine tek batıp 3 tane sık iğne elde ediyorsunuz. Yine ikincisine çift batarak ilerliyorsunuz. Yani aynı arttırma mantıkları aynı şekilde ilerliyor. Sadece kenarda eksiltme yapmamış oluyorsunuz. Büyük yapanlar için. Benimle birebir aynı ölçüde yapanlar aynı şekilde devam edecekler. Bir önceki sıramda bakın, daha detaylı göstermek için şöyle, şu çiftim şurada. İlk yapmış olduğum çift. Şurada ilkine çift batmıştım. O yüzden bu sıramda ilkine değil ikinci sık iğne ve çift batacağım. İlk sık iğnemi yaptım tek olarak. Çiftimin ilk sık iğnesine bir tane tek yaptım. İkinci sık iğnesine batıyorum. Ay, batamadım, çekemedim ya. Tığım da döndü zorlayınca. Evet. Hemen ikincisine battım. Evet. Bir sık iğne yaptım. Aynı yere tekrar batıyorum ve ipimi çekiyorum. Bir sık iğne daha yaparak çiftimi oluşturuyorum. Bakın, bir tek bir çift yapmış oldum. Çiftimin ikincisine çift batmış oldum. Hemen yanındaki bakın 3 tane tekimin her birine birer tane tek yapıyorum. Çiftimin olduğu yere kadar ilerliyorum. 3 tane tekimi ördüm çiftimden sonra, bakın yine aynı mantığı uygulayacağım. Bir önceki sıramda ilkine çift batmıştım. Şimdi ikincisine çift batacağım. Yani ilk çiftimin ilk sık iğnesini tek olarak öreceğim. Hemen bu noktaya batıyorum. Bir tek yapıyorum çiftimin ilk sık iğnesine. 4 tek oluşturmuş oldum çiftimden sonra. Çiftimin ikincisine geldim. Bu noktaya da batıyorum ve çiftimi oluşturuyorum. Bir ve iki. Bir tek, bir çift, 4 tek, bir çift yapmış oldum. Şimdi yanındaki teke batıyorum. Bir tek yapıyorum. Yanındakine yine bir tek yapıyorum. Bu şekilde teklerimi oluşturarak çiftimin olduğu yere kadar ilerliyorum. Aradaki sık iğnelerimi yaparak çiftimin olduğu yere kadar geldim. Bu kısma kadar 6 tane tek oluşturmuş olduğum çiftimden sonra. Şimdi bir önceki sıramda ne demiştim? Bu tarafta nasıl başladıysak diğer tarafta tam tersini başlayacağız ki sayılarımız eşitlensin. Burada hep ikincisine çift batmıştık. Bu kısımdayken sol taraftan gelirken hep ilkine çift batacağız. 6 tane sık iğnem oldu arada. Hemen çiftimin ilk sık iğnesine, zaten bir öncekinde de baktığınız zaman burayı da ikincisine çift batmıştık. Şimdi ilkine çift batmamız gerekiyor. Aynı örüntüde gidiyoruz. Her şekilde birbirine tamamlamış oluyor. Şimdi 6 tane tekimi yaptım. Çiftimin ilk sık iğnesinin olduğu yerdeyim. Buraya da bir çift oluşturuyorum. Bir ve aynı yere tekrar batıyorum. İkinci sık iğnemi yapıp çiftimi oluşturuyorum. Yine bakın yanındaki çiftimin ikinci sık iğnesindeyim. Buraya yine tek batıyorum. Bir tek, yanındakine, ay batamadım. Burayı biraz sık örmüşüm. 2 tek, yanındakine tek, 3 oldu. Yanındakine tek,
4 oldu. Şimdi çiftimin olduğu yerdeyim. Çiftimin ilkine, yine bakın burada da ilkine batmıştım. İlkine batıyorum. Ve bir çift yapıyorum. Bir ve aynı yere tekrar batarak ikinci sık iğnemi yaptım. Çiftimi oluşturmuş oldum. Çift, 4 tek, bir çift yaptım. Sonda burada ne yapmıştık? Bir tekle başlamıştık. Bir tekle bitireceğiz. Hemen yanındakine bir tek sık iğne yapıyorum. Sonda da bakın 1 ve 2 tane sık iğnem kalmış oldu. Yine eksiltmemi yapmış oldum. Eğer eksiltme yapmayacaksınız, bunları da örerek devam edeceksiniz. Hemen ipimi biraz uzun tutup örgümü çeviriyorum. Dibindeki ilk sık iğneme batıyorum. Bir kaydırma yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir kaydırma yapıyorum. Bu şekilde her birine birer tane kaydırma yaparak sonda bakın şöyle çevirdiğiniz zaman 1 ve 2 tane sık iğnem kalana dek ilerliyorum. Kaydırmalarımı yaparak bakın sıra sonunda bir çiftimin ilki şurada. 1 ve 2 tane sık iğnem kalana dek ilerledim. Bunları bıraktım. Artık eksiltmeme bu şekilde devam ediyorum. Eksiltme yapmayanlar aynı şekilde artık mantığını anladınız. Aynı şekilde örerek devam edeceksiniz. Şimdi örgümü çeviriyorum. İpimi biraz uzun tutup örgümü çeviriyorum. Eksiltmemi yaptım. Şimdi çiftimin olduğu yere eksiltme yaptığım için artık buradaki çiftim bitiyor. Buradaki arttırmamı durduruyorum. Burayı da düz örgü olarak ilerletiyorum. Yani 4 tane arttırma yapmıştık. İlk başta başlarken 1, 2, 3 ve 4. Buradaki 2 taneyi bırakıp 2 tane arttırmayla devam ediyorum. Yine büyük olarak devam edenler arttırma kısmına aynı şekilde devam ediyorlar. Eksiltmeye başladığınız zaman kenardan geldiğinizde arttırma kısmına denk getirdiğiniz yerde artık arttırmayı bırakıyorsunuz. O şekilde ilerliyorsunuz. Artık mantığı zaten kendiniz oturtacaksınızdır. Büyük yapanlar. Bu şekilde aynı sayıyla devam edenler için dediğim gibi bakın çiftimin ilki ve ondan önceki sık iğnemi atlamıştım. Buraya çift olarak batarsam eğer kenarda böyle bir eğilme, kötü bir görüntü olacağı için burayı direkt atlıyorum. Çiftimin artık bir tanesini ve şuradakini de iptal edeceğim. Artık 2 tane arttırmayla yola devam ediyorum. Şimdi ipimi biraz uzun tuttuktan sonra dibindeki bakın çiftimin ikincisine denk gelmiş oluyor. İlk sık iğneme batıyorum. Şuradaki ilk sık iğneme batıyorum. İpimi çekiyorum. Tığımı çıkardıktan sonra ilk ilmeğimi tığımı alıp ikinci ilmeğimi içerisinden geçiriyorum. Şöyle biraz çektikten sonra hemen bakın yanındakine geçiyorum. Bir tek oluşturmuş olduğum bunu sık iğne olarak saydığımı söylemiştim zaten. Yanındakine geçiyorum. Bir tek yapıyorum. Yanındakine bir tek. Bu şekilde çiftimin olduğu yere kadar teklerle devam ediyorum. Çiftimin olduğu yere kadar birer tane sık iğne yaparak geldim. Toplamda bakın şurayı da saymayı unutmuyorum. 5 tane sık iğne elde etmiş oldum. Şimdi hemen bakın çiftimin olduğu yerdeyim. Bir önceki sıramda ne yapmıştım? İkincisine çift batmıştım. Çiftimin ikinci sık iğnesine çift batmıştım. Bu sıramda çiftimin ilk sık iğnesine çift batacağım. Hemen bakın sık iğneme batıyorum. Çiftimin ilki. Batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Ve bir sık iğne daha yaparak çiftimi oluşturuyorum. Şimdi hemen 5 tek bir çift yapmış oldum. Yanındaki sık iğneme batıyorum. Bir tek oluşturuyorum. Bu şekilde her birine birer tane tek oluşturarak yine çiftimin olduğu yere kadar ilerliyorum.
Sık iğnelerimi yaparak bakın çiftimin olduğu yere kadar geldim. Arada 2, 4, 6 ve 7 tane sık iğne elde etmiş oldum. Ne demiştim burada çiftimi yaparken? Şurada ne yapıyorsak bu tarafta tam tersini yapıyoruz. Burada ilkine batmıştık. Bu tarafta ikinciye batacağız. Yani çiftimizin ilk sık iğnesine bir tane daha sık iğne yapıyorum. Bir tek yapıyorum yani. Aradaki çiftimden sonraki sık iğne sayım 8 tek oluşmuş oldu. Bununla birlikte çiftimin ikinci sık iğnesine geçiyorum. Buraya da bir çift oluşturuyorum. 1 ve aynı yere tekrar batarak çiftimi elde ediyorum. Sonda çiftimi yaptıktan sonra sonda 5 tane sık iğne yapıyorum. Bakın 5 tane çiftimden sonra 5 tane sık iğnemi yapmış oldum. Sıramı tamamladım. Çiftimin bir önceki sıramda çiftimin ilkine denk gelmiş oldu 5. sık iğnem. Sonda da 2 tane ilmeğim kalmış oldu. Onu da bırakmış oldum. Şimdi örgümü çeviriyorum. İpimi uzun tutarak bu sıramda her birine birer tane kaydırma yaparak sıra sonunda şuradan bakın 2 tane sık iğnem kalana dek ilerliyorum. Kaydırmalarımı yaparak sıra sonunda 2 tane sık iğnem kalana dek ilerledim. İpimi biraz uzun tutuyorum. Örgümü çeviriyorum. Dibindeki şuradaki ilk ilmeğime tığımı batıyorum. Şuradaki 2 tane bırakmıştık. Üçüncüye batıyorum. İpimi çekip tığımı çıkarıyorum ve ilk ilmeğimden ikincisine geçirip ilk sık iğnemi tamamlamış oluyorum. Şimdi yanındakine geçiyorum. Bir tek yapıyorum. 1 ve 2 tane sık iğne yapmış oldum. Hemen yanındakine geçiyorum. Ve bir tek yapıyorum. Üçüncü tekimi yapmış oldum. Hemen bakın çiftimin olduğu yerdeyim. Bir öncekinde ilkine batmıştım. Burada ikincisine batacağım. İlkine tek örüyorum. İkincisine çift sık iğne yapıyorum şimdi. Hemen önceki sıramı biraz sıkı yapmışım sanırım. Çok zorladı. Evet. 1 ve aynı yere tekrar batarak çiftimi oluşturuyorum. Bu şekilde bakın bu sıramı da artık böyle tamamlıyorum. 4 tek, 1 çift, arada 8 tek, 1 çift. Bakın şurada gelirken ne demiştim? Bu tarafta ne yaptıysak burada tam tersini yapıyoruz. Burada ikinciye battığımız için ilkine batıyoruz. Kalan sık iğnelerimi de örüyorum. Sonunda bakın kaç tane yapmıştım. Başta gelirken 4 sık iğne yapmıştım. Çiftimden sonra da 4 sık iğne oluşturuyorum. Zaten sonunda 2 tane de sık iğnemi bırakıyorum. Örgümü çeviriyorum. Kaydırmalarımı yapıyorum. Sonunda 2 tane kalana dek kaydırmalarımı devam ediyorum. Yine örgümü çeviriyorum. Bakın bu sıramda çiftimin İkincisine batmıştım. Bir sonraki sıramda çiftimin ilkine batacağım. Yani şuraya batarak çiftimi oluşturacağım. Aradaki sık iğnelerimi öreceğim. Bu tarafta ne yaptıysam burada tam tersini yaparak yine ilerleyeceğim. Yani bundan sonraki sıralarımız aynı mantıkla devam ediyor. Bir önceki sıramda çiftimin ilkine çift battıysam bir sonraki sıramda çiftimin ikincisine. Bir önceki sıramda çiftimin ikincisine çift battıysam bir sonraki sıramda çiftimin ilkine çift batarak ilerleyeceğim. Bir tarafta ne yaptıysam diğer tarafta tam tersini yapacağım. Zaten alt kısımdan kontrol ettiğinizde de yine birbiriyle örtüşüyor olacak. Sadece kenarlardan da ikişer tane eksiltme yaparak yeteri uzunluğa kadar devam edeceğim. Şu an kaçıncı sıramdayım? Şu an ben 11. sıramdayım. 4 tek, 1 çift, 8 tek, 1 çift, 4 tek yapıp
11. sıramı bitireceğim. 12. sıramda her birine kaydırma yapacağım. 13. sırama geçeceğim. 2 tek, 1 çift, 10 tek, 1 çift, 2 tekle bitireceğim. Kenarlarda yine eksiltmemi yapacağım. 13. sıramda yine her birine birer tane kaydırma yapıp sonda 2 tane kaydırmamı bırakacağım. 15. sırama geleceğim ve 15. sıramın başında tekrar sizlerle buluşacağım. Evet, işlemlerime aynı şekilde devam ederek 14. sıramın sonuna kadar gelmiş oldum. Şimdi 15. sıramın başındayım. 14. sıramda yine sonda 2 tane bırakarak kaydırmamı yaptım. 15. sıramda artık bakın başladığım nokta çifte denk gelmiş oluyor. Artık buradaki arttırmalarımı da bitiriyorum. Son olarak artık düz sık iğne örgülerine başlıyorum. İpimi şöyle biraz uzun tutuyorum. Bakın dibindeki ilk sık iğneme batıyorum. Şuradaki çiftimin ilkine batıyorum. İpimi çekiyorum ve sık iğneyi böyle yapmıyorduk başta. İlkinden ikincisini geçiriyorum. Hemen yanındaki sık iğneme geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Arttırmalarımı artık dediğim gibi bitirmiş oldum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde 15. sıramda 14 tane sık iğne elde ediyorum. 16. sırama geliyorum. 14 tane sık iğnemi elde ettiğim zaman sonda 2 tane iğne bırakıyorum tabi. 16. sırama geçiş yapıyorum. Her birine birer tane kaydırma yaparak sonda yine 2 tane sık iğnemi bırakıyorum. 17. sıramda da her bir sık iğneme birer tane sık iğne yaparak 10 tane sık iğne elde edip sonda yine 2 tane bırakıyorum. 17. sıramın sonunda tekrar geliyorum. Evet, 17. sıramın sonuna kadar geldim. Son olarak 10 sık iğnemi de tamamladım. Şimdi hemen bu noktada bir tane şöyle zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Ön kısmını tamamlamış oldum. Artık yanların tığlamasına başlayacağım. Şu şekilde örgümü düz kısmındayım. Şöyle ters çevirerek sol tarafından başlayarak kaydırma işlemime devam edeceğim. Buradan başlayarak sonuna kadar kaydırma yapacağım şimdi. Hemen öncelikle şuradan bir tane bağlama zinciri çekiyorum. Şimdi hemen şu köşemden bakın şurada zaten ilmeğim gözüküyor. Şurayı düz gitmiştik. Eksiltme yaptığım yerden başlayacağım. Hemen şuradan ipimi alıyorum. Şuradaki düğümü de arada gizleyeceğim. Tabii kalın bir ip olduğu için düğümü de kalın oluyor. Hemen bu noktada tığımı battım. İpimi çektim. Hemen bakın şuradaki ilk sık iğnemin olduğu boşluğa şuraya batıyorum. İpimi çekiyorum. Bir kaydırma yapıyorum. Hemen şunu arada bırakacağım, sık iğne örerken daha kolay gizlenecek çünkü. Hemen bakın yanındakine geçiyorum şimdi. Şuraya batıyorum. İpimi çekiyorum. Bir kaydırma yapıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Şuradan batacağım. Şuraya. Orta kısma batıyorum. Şurada. Bakın V şeklinde duruyor zaten. Buraya batıyorum. İpimi çekip bir kaydırma yapıyorum. Hemen yanındakine bakın. Şöyle üstten batıyorum. İpimi çekiyorum. Bir kaydırma yapıyorum. Yanına geçiyorum. Şöyle bir alayım. Şuradaki boşluğumu V şeklinde zaten duruyor. Buraya batıyorum. Bir kaydırma yapıyorum. Şimdi geldim. Bakın sık iğnemin olduğu yere. Buraya bir kaydırma yapıyorum. Hemen yanındaki boşluğuma geçiyorum. Bir kaydırma yapıyorum. Buraya yine sık iğnemin olduğu yere bir kaydırma yapıyorum. Hemen yanındaki boşluğa geçiyorum.
Bir kaydırma yapıyorum. Sık iğnemin olduğu yere bir kaydırma yapıyorum. Bakın şimdi sık iğnelerimin olduğu yerdeyim. Buralara da her birine birer tane kaydırma yaparak ilerliyorum. Böyle kaydırmalarla devam ediyorum. Yine aynı şekilde köşemde de bakın zaten ikişer ilmek. Bir sık iğnenin tepesine şuraya bir kaydırma, bir de şuradaki köşeye. Bakın. Şuraya şöyle yandan batarak bir kaydırma. Sık iğnemin olduğu yer belli. Bir kaydırma. Şuradaki köşeye bir kaydırma. İkişer tane boş bırakmıştık ya. Oralara kaydırma yaparak ilerliyorum. Sıra sonuna kadar geliyorum. Kaydırmalarımı yaparak köşeme kadar geldim. Yine aynı şekilde ipimi biraz uzun tutuyorum. Örgümü çeviriyorum. Bakın daha önce kaydırmaya battığım yere tekrar batıyorum. Ay şunu niye çıkarıyorsam. Batıyorum. İpime çekiyorum. İlkini ilkinin içerisinden geçiriyorum. Bu şekilde ilk sık iğnemi oluşturmuş oldum. Hemen bakın yanındaki sık iğneme şöyle tepesinden batıyorum. Çünkü ortasından batma ihtimalim yok. Alt kısımda kaldığı için. Hemen tepesinden batıp ilmek çıkarıyorum. Ve bir sık iğne yapıyorum. Hemen bakın yanındakine bakın alttan batıyorum bu sefer. Şurada bir boşluğum var. Alttakine batıyorum. İpimi çekiyorum. Ve bir sık iğne yapıyorum. Hemen yanındakine tepesinden batıyorum. İpimi çekiyorum. Ve bir sık iğne yapıyorum. Ben yanındakine bakın. Alttan batıyorum bu sefer. Alttaki ilmeğime ipimi çekiyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Bu sıramı da hep sık iğnelerle ilerletiyorum. Bir normal sık iğneye bir alttan batıyorum. Bir sık iğneye bir alttan batıyorum. Şurada bakın alttan batacağım yerler boşluklu zaten. Şurada hiç boşluk yok. Burada direkt sık iğneye batıyorum. Daha sonra geliyorum şurada yapmış olduğum daha önceki sık iğnelerimin yine şöyle ortalarına batarak ilerliyorum. Videoyu çekemiyorum çünkü çanta ağır bir çanta olduğu için bacağımla desteklemem gerekiyor. Kocamla masanın üzerinde o mümkün değil maalesef. O yüzden biraz zorluyor. O yüzden sonuna kadar çekmiyorum. Zaten mantığını anlatıyorum. Şuradaki dediğim gibi alttaki sık iğnelerin ortalarına batarak geldim. Köşeme geliyorum. Yine ortadan batacaklarıma şuna ortadan batıyorum. Şöyle ortadan batıyorum. İlmeğimi çıkarıp sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde bakın köşeme geldiğim zaman şuradan batarak ya da tepesinden batarak şuradan daha iyi, daha sağlıklı olur. Şuradan batarak sık iğnelerimizi yapıyoruz ve yine köşeye kadar ilerliyoruz. Evet, sık iğnelerimi yaparak köşeme kadar geldim artık. Şimdi yine kaydırma sırası yapacağım. Örgümü çeviriyorum. Dibindeki ilk boşluğuma batıyorum. Bir kaydırma. Bir kaydırma yapıyorum. Hemen yanındaki sık iğneme batıyorum. Bir kaydırma yapıyorum. Yanındaki sık iğneme bir kaydırma. Bu şekilde kaydırmalarımı yaparak sıra sonuna kadar geliyorum. Dönüyorum. Her birine birer tane sık iğne yapıyorum ve çantamın artık parçasını tamamlamış oluyorum. Evet, sık iğnelerimi yaparak köşeme kadar geldim. Artık parçalarımı tamamlamış oldum. Aynı parçadan 2 adet oluşturuyoruz. Bu arada bu şekilde ortadaki yuvarlaklıktan ve arttırmalardan dolayı kenar kısımlarda hafif bir dönme oluyor. Şöyle birisi daha uzun gibi duruyor ama karşılıklı olarak denk geldiğinde birleştirdiğiniz zaman aynı sonuca ulaşacaksınız. O yüzden aklınızda bir soru işareti kalmasın. Çok sert bir ip olduğu için bazen bir kısım biraz daha geniş alınmış olabiliyor. Ondan kaynaklı oluyor. Mesela şurası biraz daha geniş olduğu için şurada şey yaparken ilmek çıkarırken biraz daha geniş yapmışım. O yüzden biraz genişlemiş oldu. Böyle bir sorun yaşarsanız birleştirdiğiniz zaman iki taraf karşılıklı olarak denk geldiğinde herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Şimdi sık iğnelerimizi tamamladık. Ben ipimi hiç koparmadan kaydırmaya başlayacağım. Diğer tarafta kopardım. Karşılıklı olarak şu şekilde denk getiriyorum.
Şöyle hemen biraz yukarı alayım. Karşılıklı olarak denk getiriyorum. Bakın ilmeğim burada. Hemen şurada karşısındaki ilk sık iğnemin ortasından batarak şöyle ipimi buraya çekiyorum ve kaydırıyorum. Ben şöyle arka kısmı alacağım ipimi. İyice çekip sıkıştırdıktan sonra hemen bakın kaydırmama başlıyorum. Hemen yanındaki ilmeğimin bakın arka kanadını alıyorum ve karşısındakinin yine ilki buradaydı. İkincisine batıyorum. Arka kanadını alıp ipimi çekiyorum ve bir kaydırma yapıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Arka kanatlarını alıyorum. Batarak karşılıklı olarak kaydırma yapıyorum. Sanırım çantanın en kolay kısmı bu kısmı oldu. Hemen yanındakine batıyorum ve karşısındakine batıyorum. Bakın karşılıklı olarak tek kanatlarını alıyorum. Ortadan batarak ipimi çekiyorum ve kaydırmamı yapıyorum. Yanındakine aynı şekilde, karşısındakine yine aynı şekilde batıyorum. İpimi çekiyorum ve kaydırmamı yapıyorum. Bu şekilde kaydırmalarımı yaparak köşeme kadar ilerliyorum ve artık çantamın birleştirme kısmını tamamlamış oluyorum. Evet, ben çantamın birleştirmesini tamamladım. Artık çantam hazırlanmış oldu. İsterseniz kenar kısma içlerden, içten ya da dıştan dikiş şeklinde çapraz bir askı ekleyebilirsiniz. Ben şu anda ihtiyaç duymadım. İçerisine torba astar ekleyebilirsiniz. Belki daha sonrasında ben de eklerim. Eğer eklersem videosunu da çeker ayrı olarak YouTube kanalıma yüklerim. Çantamın yapımı bu şekilde. Umarım videomdan memnun kalmışsınızdır. Hepinize kolaylıklar diliyorum.